Otelimizden çıkıyoruz. Hop. Nara'dan tekrar günaydın herkese. Nara'yı terk ediyoruz şu an. Şimdi yolumuz Kyoto. Kyoto'ya gidiyoruz. Kyoto eski başkent. Buradan geçelim. Sizi bir de değinmek istediğim bir konu. Konakladığımız yer şurası. Tren istasyonu da hemen şurası. Yani yayan topu topunu 2 dakikanızı alır. 2 dakika içinde oradasınız yani. Hani neden size bunları söylüyorum? Çünkü bu şekilde yüklüyseniz eğer, eşyanız, çantanız falan varsa, otel seçerken falan bir yere gittiğinizde tren istasyonuna yakın olursa sizin için daha iyi olur. O ağır yüklerle daha az yürümüş olursunuz. Şimdi istikamet Kyoto. Bu arada burada yine bir sürü Japon öğrencisi var, çocukları var. Çok komikler. Şapkaları sarı sarı. Aynı izci gibiler. Şunlara bakın. 忘れ物ない水筒持ってあんちゃん水筒ね3リットルぐらいあると思うよ Ohayo. Ohayo. Japon çocukları güzel değil mi? Burada küçük yaştan hemen onlara birçok şey öğretiyorlar. Birçok yere götürüyorlar, ezdiriyorlar. Eğitim falan veriyorlar. Geçen gün bir okulun önünden geçerken gördük. Okulun yemekhanesi dıştan gözüküyordu. Çocuklar yemeği yapıyor, servisi yapıyordu. Bunları bile öğretiyorlardı çocuklara. Bunu da şahit olduk. Yani burada eğitim sistemi gerçekten çocuklara ufak yaştan bazı şeyleri hemen öğretiyor. Sonunda geldik Kyoto'ya. Aşağı yukarı Nara'dan Kyoto'ya 45 dakika falan tren yolculuğu yapıyorsunuz. Fazla uzak değil. İki şehir arasında 40-45 kilometre varmış. Ama tren tabi bazı köylerde durduğu için biraz sürüyor. Ama yine de o kadar uzun değil. Sonunda geldik Kyoto'ya. İlk bakışta tabi diğer Japon şehirlerine benziyor. Burası Japonya'nın yine büyük şehirlerinden birisi. Şunlar hep taksi. Şunlar falan. Tuhaf olan burada taksiler renkli biraz. Çünkü diğer şehirlerde simsiyahtı. Şunun gibi. Burada böyle biraz renkli taksi gördüm. Yani herhalde Kyoto'nun taksileri renkli. Burada Japonya'da şu tür küçük evlerden görebiliyorsunuz. Şöyle adamın küçücük bahçesi oluyor. Bahçe değil de park yeri. Arabasını şöyle park ediyor. Bakın şöyle bakın. Böyle bu tarz böyle küçük küçük evlerden çok var burada. Şurada şöyle küçücük kapısı var. Şuraya motor bisikletini park edecek kadar yeri var. Burası yayalar için ara sokaklar. Bu tarz sokaklardan çok var Japonya'da. Çok.
Ayşegül bisikletini test ediyor. Japon bisikletini. Hop. Bize otelde bisiklet verdiler ya. Siz şu bisikletlerle gezin dediler. Yaya kalmayın dediler, bizi bisiklet verdiler. Bisikletler böyle minik güzel bir şey. Yani Kyoto'ya şu önümüzdeki günlerde belli ki bisikletlerle gezeceğiz. Ceketimi, çantamı bisikletin önünde bıraktım. Ve niye bıraktınız diye sorarsanız, biliyorum ki burada Japonya'da ve genelde uzak doğudaki ülkelerde hiçbir şey gelmiyor başınıza. Yani hırsızlık olayı falan olmuyor. Gönül rahatlığıyla bırakabiliyorsunuz. Ben de mesela bir tarafları, bir temple'lara falan girecek olduğum zaman bırakıyorum. Hiç düşünmüyorum hani birisi çalar diye. Ve bugüne kadar bu konuyla alakalı hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Görüyorsunuz, ceketim hala yerinde duruyor. Size Japonya ile alakalı bazı bilgiler vermeye devam ediyorum. Japonya'da tabi bazı kurallar var. Adamlar çok kuralcı ve kurallardan biri bisiklet. Mesela bisikletinize istediğiniz gibi kafanızı göre her yere park edemezsiniz. Mesela şurada hiçbir bisiklet göremezsiniz. Ve bisiklet için böyle park yerleri var. Ve siz geliyorsunuz, tabii bedava, o güzel bir şey. Bisikletinize böyle park etmeniz gereken yerleri park etmek zorundasınız. Ve hatta şöyle bir durum varmış. Eğer polis bisikletinizi sokakta, kaldırımda bir yerde park ettiğinizi görürse hemen alıp götürüyorlarmış. Ve ondan sonra alınız başınızı büyük belaya. Yani bilginiz olsun, eğer bisikletle dolaşırsanız Japonya'da kafanızı göre rastgele bisikletinizi bırakmayın sağa sola, park yerleri var. Ve bakın size şimdi göstereceğim. Burası bir temple. Bu temple'ı gezeceğiz şimdi ve eşyalarımı bırakıyorum. Bırakıyorum bisikletimin içine ve biliyorum ki burayı gezeceğim mesela 10, 15, 20 dakika, yarım saat neyse. Geldiğim zaman bu çanta ve ceket hala içinde bulunuyor olacak. Burası Japonya. Devasa bir tapınak ya. Burada tapınaklara girdiğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. İçerisi ahşap kokuyor resmen. Çok kuvvetli bir ahşap kokusu geliyor. Karşıda Buda'nın heykeli var. İçi altın gibi ya. Çok güzel süslemişler içine. Her türlü ayrıntıdan var. Burası aynı tapınağın dibinde ek bir tapınak gibi.
Bakın şimdi geliyorum. Çanta burada, ceket burada. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmamış. Şimdi Kyoto'nun müzesindeyiz. Yani Kyoto Müzesi'ndeyiz. Bakalım bir buranın girişi aşağı yukarı kaç paraydı? 1800 yen. Kyoto Müzesi'nin girişi. Ve bakalım bizi ne bekliyor içeride. Kyoto ile alakalı sizi şunu da aktarmak isterim. 1868 yılına kadar Kyoto Japonya'nın başkenti oluyor. Tokugawa döneminde falan işte. Ondan sonra Meiji dönemi başlıyor. Yani Meiji dönemi bir anlamda şu anlamı geliyor. Japonya'nın modernleşme dönemine girdi zaman oluyor. Ve Meiji, İmparator Meiji yani 1869'da başkenti Kyoto'dan alıp Tokyo'yu taşıyor. Ve o zamanki ismi Edo. Tokyo'nun eski ismi Edo. Ve 1869'da başkenti taşıdıktan sonra ismini Tokyo olarak koyuyor. Ve Tokyo Doğu'nun başkenti demek oluyor. O anlamı taşıyor yani Tokyo. Ve 1868'e kadar işte Kyoto Japonya'nın eski başkenti. Yani buradan da anlayabilirsiniz Kyoto'nun önemini. Kyoto Müzesi'nde gezdik ama ne yazık ki maalesef fotoğraf ve video çekimleri yasaktı içinde. O çok kötüydü, o yüzden çekemedim. Çok az küçük bir şeyler çektim. Müze şöyle arkadaşlar. Daha çok Kyoto'nun tarihini anlatacağına Budizmin tarihini anlatıyor. Budizmin Japonya'ya nasıl giriş yaptığını, kimlerin getirdiğini, ne şekilde getirdiğini. Yani Budizm 500'lü yıllarda yani 1500-1600 yıl önce bazı Japon rahipler tarafından getirilmiş. Japonya'ya Çin'den getiriliyor bu arada. Çin'i gidiyorlar, gezi mezi falan seyahat derken oradan Budizm'i öğreniyorlar ve Japonya'ya getiriyorlar. Bu şekilde Budizm Japonya'ya girmiş oluyor o tarihte. O dönemlerde tabi Japonya'yı yöneten beyler falan Budizm'i kabul ediyorlar. Daha sonra da tarih içerisinde bazı beyler kabul etmiyor. Budizm'i bitirmeye çalışıyorlar. Sonra bazıları yeniden tekrar kabul ediyor. Derken Budizm Japonya'da bugüne kadar gelmiş ve nüfusun yarısı Budist burada. Pardon, Budist. Öyle yani bu müze daha çok onu anlatıyor. Eğer burayı merak ediyorsanız, gelmeyi düşünüyorsanız bilginiz olsun. Şu an Ginkaku diye bir temple'a gidiyoruz. Otobüste gidiyoruz. Ama benim en çok komiğime giden olay otobüsün içindeki muhabirin sesi. Birazdan konuştuğu zaman sizi dinleteceğim. Siz bir de gülersiniz valla. Dinleyin şimdi. Bilmiyorum kameradan duyuluyor mu ama adam çok komik konuşuyor. Çok acayip komik. Kyoto sokaklarında yürüyoruz. Bir sonraki istikametimiz Ginkaku Temple'ı, tapınağı. Oraya doğru gidiyoruz.
bizi otelden bisiklet verdiler bedavaya. Zaten diyorlar Kyoto'yu gezecekseniz bisikletle gezin. En çok öyle varırsınız tadına Kyoto'nun. Ama biz belli bir süre bisikletle gezdik. Ondan sonra biraz yorulmaya başladık. Ve şu Ginkaku tapınağı biraz uzakta olduğu için otobüsle geldik buraya kadar. Ve şimdi yürüyoruz. Bakalım yol bizi nereye çıkaracak. Böyle gidiyoruz ara sokaklardan. Açıkçası benim böyle bu şekilde gezmek de benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü ara sokakları, adamların gerçek yaşantılarını keşfetmiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz ne şekilde yaşadıklarını falan. Bence çok güzel. Hani Japonya'nın bu yüzü çok güzel bence. Çünkü şehir merkezinde falan gezdiğiniz zaman o gökdelenlerin, sesin, gürültünün içinde geziyorsunuz. Ama birkaç cadde kenarı geçtiğiniz zaman otantik Japonya ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Belli ki büyük harita falan plan yapmışlar. Böyle. Bayağı büyük olduğu belli. Hatta biz şuradaymışız. Bir çatısı olan bu herhalde bunu gördü. Çocukların çatısı. Evet, o zaten ünlü olan şey bu. Kanan Bina bu. Silver Pavilion yazıyor ya. Onun meşhur olduğunu biliyorum. Bir girip bakalım. Şunlar da Japon çifti çok güzel gözüküyorlar. Kawaii. Beautiful. Of course. You are beautiful. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. You can close a look. Sure, okay. Burada bu şekilde çok geziyor Japonlar. Güzel değil mi? Ortam 10 numara. Bu toprağa her gün bu şekli veriyorlar. Her gün şekil veriyorlar. Geçiyorlar böyle. Güzel gözükmesi için, düzenli gözükmesi için Shinto tapınaklarında bunu yapıyorlar. Ve şekil falan veriyorlar. Evet, şu arkamdaki gördüğünüz tüm binalar falan Ginkaku tapınaklarına ait. Ginkaku 1400 yıllardan Shogun tarafından yaptırılmış ve burası aynı zamanda okul olarak da kullanılmış. Sanat eğitim yeri olarak. Ve burada mesela çay seremonisi düzenlenmiş sürekli ve çay seremonisi dersleri verilmiş burada. Biliyorsunuz o Japon kültüründe çok önemli bir şey. Ve aslında buranın adı şey olarak da geçiyor. Gümüş tapınak olarak. Ama sadece isim olarak öyle. Çünkü tapınağın hiçbir yerinde gümüş yok. Sadece ahşap bulabilirsiniz. Yani Ginkaku Temple'ı iyi. Kyoto'nun biraz tepelerine düşüyor. Buraya otobüsle gelmenizi tavsiye ederim. Ve burada çok güzel bir gezi falan yapabilirsiniz. Ormanın içinden gezerek tepelere çıkıyorsunuz.
Evet, burası Kyoto'nun şehir merkezi, meşhur Gion Mahallesi. Gion Mahallesi'nin giriş tarafları aslında, tam içi de sayılmaz. İşte Kyoto'nun gece hayatı. Gion Mahallesi. Burada şimdi amacımız, bulabilirsek güzel bir Kobe eti yapan bir lokanta bulacağız. Kobe eti, Japon inek eti, öküz eti, nasıl derseniz artık. Biliyorsunuzdur belki, Kobe eti çok meşhurdur. Ve burada Japonya'da onu test etmek istiyoruz, yemek istiyoruz. Ve Kyoto'da da onun meşhur lokantaları varmış. O eti güzel yapan. Biz de onu arıyoruz şimdi. Yürüyoruz Kyoto sokaklarında, bakalım bir tane güzel bir lokanta bulabilecek miyiz? Evet, sonunda bir lokantaya girdik. Kobe eti yiyeceğiz. Kobe eti çok pahalı bir şey. Ama çok iyiymiş yani, öyle diyorlar. Neden pahalıymış o Kobe eti? Çünkü o eti, o ineği, o hayvanı en iyi şartlarda besliyorlarmış. En iyi şartlarda yetiştiriyorlarmış. Ve bu yüzden çok pahalı oluyormuş. Bir de Japonya'da mesela farklı inekler de oluyor. Örneğin Wagyu. Wagyu da neredeyse Kobe kadar ün yapmış bir et. Biz de açıkçası bir Kobe eti aldık. Bir menüde Wagyu eti aldık. Mesela ben 200 gram Kobe eti aldım. 200 gram ne kadardı? 12.000 değil mi? Evet. 12.000 yen. 200 gram Kobe eti 12.000 yen. Yanına patates kızartması falan getiriyorlar. Ayşegül de one please. Yes. Onegaishimasu. Arigato. Ve Wagyu eti 300 gramı 6.300 yen. 300 gram 6.300 yen Wagyu eti. Kobe eti 12.000 yen 200 gramı. Bekliyoruz artık. Gelir herhalde birazdan. Hello. Tabağımızın biri geldi. Çok lezzetli gözüküyor bu arada. Değil mi? Nasıl gözüküyor fıstık? Güzel, iyi değil mi? Evet. Şu tereyağı getirmişler. Bu hangisi bilmiyorum. Wagyu eti mi, Kobe eti mi bilmiyorum. Onu soracağım çünkü bir tabak daha gelecek. Bizimki de geldi işte. Kobe beef, okey. Tamam, şu Wagyu, şu Kobe. Okey, okey. Arigatou gozaimasu. Okey. Bu dünyanın en pahalı eti arkadaşlar. Dünyanın en pahalı eti. Benim önüme getirdiler onu. Bakalım. Şu yarı fiyat Wagyu mu daha lezzetli? Şu iki misli daha pahalı olan Kobe eti mi daha lezzetli? Bir test edip bakacağız. Şu Kobe eti olduğu için özel bir tabela gibi bir şey asmışlar buraya. Hani siz Kobe eti aldınız der gibi. Ben de alıyorum Bepşi. Bir deniyorum. Etler sıcakken deneyelim. Evet. Şöyle. Dumanlar üstündeyken yiyelim hemen. İlk önce şu Wagyu'yu alıyorum. Wagyu. Tattım. Şimdi Kobe'den alıyorum. Kobe eti. Bana soracak olursan fark var. Kobe eti daha lezzetli. Kobe eti gerçekten bana çok güzel geldi. Bu biraz daha kuru gibi, bu biraz daha yağlı gibi. Çünkü hep denilir hani Kobe eti. Yağlı tereyağı mı dökeceksin onu da? Tabii. Hepsini dökme ama. Şunu gezdirelim o zaman tereyağına. Belki şu tereyağıyla daha güzel olur.
olabilir. Bakalım. Ben belki yemeyeceğim ama. Tereyağı aldım. Çok fark etti. Çok fark etti. Hadi. Güzel bir lezzet Ben verdi. yiyeceğim artık. Böyle güzel oldu. Şimdi senden Ayşegül. Ne düşüneceğim bir bakalım. Valla benim için böylesi ben çok güzel. Güzel be. Güzel değil mi? Çok güzel. Harbiden et çok lezzetli, çok güzel. Bu Wagyu benim önümdeki. Ben de çok sevdim. Kobe'ye göre daha kuru geldi bana. Kobe daha yağlı. Daha yağlı geldi. Tereyağı var. Şu an düşünüyor Ayşegül. Hangisi nasıl, şöyle böyle. Yok bu da güzel. Ne düşünüyor? Mesela şu nasıl sence? Bu nasıl? Bu daha yumuşak. Daha yumuşak değil mi? Daha yumuşak. Ağzın içinde eriyor resmen değil mi? Gerçekten şu Kobe eti iki misli daha pahalı. İki misli daha pahalı. Daha lezzetli. Ve biraz da et getiriyorlar. Gramajı daha düşük. Ama gerçekten hayatımda yediğim en güzel etlerden biri diyebilirim. Harbiden çok güzel. Bir daha söylüyorum, bunun fiyatı 12.000 yen. 12.000. Bunun fiyatı 6.300 yen. Ama ikisini de denemenizi tavsiye ederim. Biz öyle yaptık. İyi ki öyle yapmışız. İkisini de tatmış olduk. Ama bir not verecek olsaydım ben, Ayşegül için de öyle, Kobe eti galip çıkar tabi. Bir de yanında da şöyle bir sos getirmişler. Şu yumurta oluyor. Yumurtanın sarısı. Şu da soya sosu gibi bir şey ama soya sosu değil. Onu da denedim. Gerçekten ete başka bir tat daha veriyor. Şöyle aldım. Şöyle. Salataya bir sos yapmışlar Barış. Limonlu gibi. Çok güzel. Ağzınızda lezzet patlıyor resmen. Harbiden aşırı güzel bir şeymiş ya. Biraz pahalı ama hiç pişman olmadım o parayı vermeyi. Harbiden manyak bir şey. Et o kadar lezzetliydi ki yavaş yavaş yiyorum, bittiğini istemiyorum, bitmesini istemiyorum. Gerçekten Kobe eti hayatımda yediğim en güzel et diyebilirim. Resmen insanın ağzının içinde eriyor. Ve öyle bir lezzet var ki bunu daha önce hiç tatmamıştım. Hani eğer yolunuz bir gün Japonya'ya düşerse deneyin derim. Çünkü farklı bir tecrübe. Güzel bir tecrübe. Farklı bir lezzet. Hani resmen insanın ağzının içinde eriyor. Hani o kadar yumuşak ki böyle. Bir de şu sos var. Hani ilk başta böyleydi. Ve o sosu bandırdığınız zaman başka bir lezzet oluyor. Şöyle. Çok acayip bir şey. Hani biliyorum abartıyor gibi gözüküyor olabilirim ama gerçekten abartmıyorum. Hani sadece mesajı geçirmeye çalışıyorum. Hani ne kadar lezzetli olduğunu. Biliyorum zor birisi değilim. Çoğu zaman seviyorum. Yediğim şeyleri seviyorum, beğeniyorum. Ama bu başka bir şey. Gerçekten başka bir şey. Şuradan gidelim istersen. Aydınlık daha güzel.
Nasıldı Bepşigo? Kobe Tadı damağımda kaldı. Kobe eti tecrüben falan iyi miydi? Güzeldi, yumuşacık da böyle pufuduk böyle yiyorsun böyle. Gerçekten acayip güzeldi. Hani böyle bir et ben hiçbir zaman yemedim herhalde daha önce. Yemedik. Ama Wagyu yumuşaktı. biz bir Wagyu aldık, bir tabak Wagyu, bir tabak Kobe aldık. Wagyu yarı fiyat oluyor ki o da dünyaca ünlü bir et. Ama fark var değil mi? Fark bayağı var. Çünkü Kobe'nin daha yumuşak, daha böyle dağılıyor, bir de daha bir lezzetli. Yani lezzeti başka ya. Öbürkülere benzemiyor. Evet. Hani bence de öyleydi. Kobe eti gerçekten hani bir sınıf üstte yani Wagyu etine göre. Ki Wagyu eti de hani sırf Wagyu eti alsaydık herhalde onu bile derdik değil mi? Dünyanın en iyi etiydi falan. Hani ömrümüzdeki yediğimiz en güzel etti diye. Böyle daha iyi oldu. İkisini kıyasladık hiç olmazsa. Hani hangisi daha şey falan diye onun farkı da görmüş olduk. Hani Kobe'nin tadı nasıl Evet. falan diye. Böylece Farklı. Kobe'nin tadı daha da çıktı meydana değil mi? Evet. Aynen. Hani gerçekten Kobe eti bir numaraymış ya. Hani söylüyorlar ya şöyle iyi böyle iyi diye. Hani boşun değilmiş bence. Bizim için gerçekten Kyoto'da günü böyle bu şekilde bitirmek güzeldi. Hani lezzetli bir şey yedik. Gerçekten güzeldi. Şu an yürüdüğümüz cadde Gion Mahallesi, Gion Caddesi, Gion Mahallesi. Kyoto'nun meşhur bir mahallesi bu, Gion. Biraz hareketli, biraz eski tarz gibi. Hani fena değil yani, sokak bayağı canlı. Bu sokağı ben yarın veya yarından sonra daha ayrıntılı bir şekilde çekerim. Çünkü şimdi biraz yorulduk, otele gidip dinleneceğiz. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.